Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok özel bir pasta tarifi paylaşacağım. Bu pastayı memlekete gittiğimizde görümcem yapmıştı. Biz de çok beğendik ve sizlerle de paylaşmak istedim. Tabii ki adını da görümce pastası koydum. Nasıl yaptığını sorduğum zaman evde ne varsa, ne kadar meyve varsa hepsini koydum. Koyu bir kıvam gelinceye kadar karıştırdım. Bu şekilde sizlere pasta yapmak istedim dedi. Ben de yaparken evde ne varsa hepsinden koydum. Yemişinden meyvesine gerçekten çok lezzetli ve çok güzel bir pasta oldu. Sizleri daha fazla bekletmeden tarifime geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Çırpma kabının içerisine 4 adet yumurtayı koyuyorum. 1 su bardağı toz şekerini ekliyorum. Bu şeker bu pasta için yeterli oluyor. İçerisine koymuş olduğum meyveler tatlı olduğu için şeker oranını düşük tutmak istedim. Ama siz seviyorsanız biraz daha fazlalaştırabilirsiniz ya da şeker oranını biraz daha azaltabilirsiniz. Şekeri ve yumurtayı güzelce köpürünceye kadar çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonra oda sıcaklığında bekletmiş olduğum 1 su bardağı yoğurdu ekliyorum. Yarım su bardağı sıvı yağını koyuyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Buradaki önemli püf noktası kullanmış olduğunuz bütün malzemelerin oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Yoğurt pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra çırpıcıyı içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra kaşıkla karıştırmaya devam edeceğim. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Meyveleri koymayla devam ediyorum. İçerisine 1 adet ayvayı rendeledim, bunu koyuyorum. Daha sonra kabuklarını soymuş olduğum 4 adet elmayı rendeledim, bunu ekliyorum. Kabuklarını soyup rendelemiş olduğum 1 adet havucu ekliyorum. Söylediğim gibi sizler evinizde hangi meyve varsa onu koyabilirsiniz. 1 adet limonu güzelce yıkadım ve kuruladım. Bunun kabuklarını rendeliyorum. Beyaz kısmına gelmeyin. Eğer o kısma gelirseniz kekinizde acılık olur. Sadece sarı kısımlarını rendeliyoruz. Bu arada bu pastadaki bütün kullanmış olduğum malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Ben limon rendeledim, isterseniz portakal da rendeleyebilirsiniz. Hem güzel koku versin diye hem de lezzetine lezzet katmak için 1 çay kaşığı tarçını ekliyorum. 1 paket vanilyayı koyuyorum. Daha sonra iri parçalar halinde doğramış olduğum yarım su bardağı cevizi koyuyorum. Güzelce yıkayıp tamamen kurulamış olduğum yarım su bardağı sarı üzümü ekliyorum. Yıkayıp kurulamış olduğum iri siyah üzümlerini de ekliyorum. Bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Bu tarifimde 4 su bardağı un kullandım. Unu tabii ki pastanın içerisine eleyerek ekliyoruz. İlk önce bir kısmını eliyorum. Daha sonra içerisine 2 paket kabartma tozunu koyuyorum. Bunu da eleyerek ekliyorum. Sonra tekrar biraz daha un takviyesi yapıyorum. Katı bir hamur yapmıyoruz. Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Fakat çok cıvık da olmayacak. Unun bir kısmını koyduktan sonra kaşık yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Hamurun yumuşaklığına göre de un takviyesi yapıyorum. Bu tarifimde kullanmış olduğum ölçüler tam ölçülüdür. Pastamız çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Sizlere tavsiyem videoyu sonuna kadar izlemeniz.
Birkaç tane püf noktası var. Onlara dikkat ederseniz gerçekten sizler de iyi sonuç elde etmiş olursunuz. Hamur oldukça yumuşak oldu. O yüzden biraz daha un takviyesi yaptım. Toplamda tam olarak 4 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Tam olarak istediğimiz kıvamın böyle olması gerekiyor. Tepsinin içerisine bu pastayı kaşık kaşık koyacağız. Pişireceğimiz fırın tepsisinin taban kısmına yağlı kağıdı koydum. Ben yuvarlak tepside pişirdim. Sizler istediğiniz tepside pişirebilirsiniz. Kaşık yardımıyla büyük büyük parçalar olacak şekilde tepsinin tabanına koyuyorum. Daha küçük kıvamlarla da hazırlayabilirsiniz. Yani özenle koymanıza gerek yok. Rastgele pastayı kaşık kaşık tepsinin içerisine koyabilirsiniz. Bu arada fırınımızı da 180 derece alt üst ayara açtık. Pastamızı kesinlikle daha önceden ısıtmış olduğumuz fırınımızda pişireceğiz. Bütün pasta harcı bitinceye kadar tepsiye harcı koyuyorum. Son olarak 2 adet yumurta sarısını alıyorum. Güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Çok hafif hareketlerle pastanın üzerine bu 2 tane yumurta sarısını sürüyorum. Pastamız artık fırına girmek için hazır. Kontrollü bir şekilde 35 dakika boyunca pastayı pişirdim. Bu pişirme süresi sizlerin kendi fırınınızın ısınma derecesine göre değişebilir. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. Oldukça güzel oldu. Fırından çıkartır çıkartmaz ilk sıcağının geçmesini bekliyoruz. Daha sonra istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Bu şekilde parça parça halinde servis edebilirsiniz ya da pastanızı bölerek servis edebilirsiniz. İçerisi vitamin deposu gerçekten çok da güzel oluyor. Sizlere çocukluğunuzu hatırlatacak çok güzel pasta elde ettik. Ayrıca görümceme de bu tarif için teşekkür ederim. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz bu güzel pastanın son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.